8 Haziran 2025. Gökyüzü olağan değil, hatta alışılmışın oldukça dışında. Sanki bir kapı açılıyor ve bu kapının ardında sadece yıldızlar değil, cevaplarını bekleyen sorular da var. Bugünün en dikkat çeken açısı Merkür ve Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki kavuşumu. Ama öyle sıradan bir kavuşum değil bu. Zodyağın 29 derecesinde gerçekleşiyor. Astrolojide bu derece sonların, tamamlanmaların ve kaçınılmaz sonların alanıdır. Merkür zihin, Jüpiter bilgidir. Birlikte düşünceyi büyütürler ama burada büyüyen sadece fikirler değil, kafa karışıklığı da olabilir. Çok fazla seçenek, çok fazla veri, çok fazla ses. Ama hangisi doğru? İşte asıl sınav burada başlıyor. Bu kavuşuma meydan okuyan başka bir gezegen var gökyüzünde. Satürn. Yeni geçmiş olduğu Koç burcunun 0 derecesinde. Bir yanda başlatmak isteyen bir enerji, diğer yanda henüz olgunlaşmamış bir irade. Merkür ve Jüpiter'e yaptığı kare açı zihinsel baskıyı artırıyor. Yani konuşmak isteyebilirsiniz ama kelimeler boğazınızda düğümlenebilir. Bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz ama hangi adımı doğru bilemeyebilirsiniz. Ve Satürn yalnız değil, yanında Neptün var. Hayal ile gerçek arasındaki sınır silikleşiyor. Bazen gördüklerimiz bir yanılsama olabilir. Bazen inandıklarımız sadece kaçış planlarımızdır. Neptün'ün bu denklerde yer alması bilginin ve aklın bile bulanıklaşabileceğini gösteriyor. Bu arada gökyüzünün bir başka köşesinde sessiz ama güçlü bir enerji yükseliyor. Uranüs, Boğa burcunun 29 derecesinde. Yani o da kapanışta. Toprağın, güvenliğin, konforun, paranın ve alışkanlıkların burcunda devrim yapmak üzere bekliyor. Ve soruyor, gerçekten güvende misin? Yoksa sadece alıştığın şeylere mi tutunuyorsun? Uranüs burada ani uyanışlar yaratabilir. Bir konuda fikriniz bir anda değişebilir. Bir iş, bir ilişki ya da bir değer sistemi ansızın temelden sarsılabilir. Ama bu sarsıntı boşuna değil. Çünkü bazen ayağa kalkmak için önce oturduğumuz yerin yıkılması gerekir. Ve Plüton da sahnede. Kova burcunda ilerleyen Plüton, Boğa burcundaki Venüs'e sert bir kare açı gönderiyor. Venüs değerlerle, aşkla, konforla ilgilidir. Plüton ise dönüştürmekten, yakıp yıkmaktan çekinmez. İlişkilerde güç savaşları artabilir. Kontrol kimde? Sevgi mi ağır basıyor yoksa sahip olma arzusu mu? Bugünlerde yaşanacak gelişmeler bazı ilişkilerin temelini sorgulatabilir. Bazı bağlar kopabilir, bazıları ise bambaşka bir boyuta taşınabilir. 8 Haziran 2025. Bu sadece bir gün değil, bir geçiş noktası. Bilginin, düşüncenin, değerin, ilişkilerin ve güven duygusunun sınandığı bir eşik. Burada verilen kararlar, alınan yollar, uzun vadede yönünüzü belirleyebilir. Eğer bu dönemde içinizde bir huzursuzluk varsa, belki de nedeni budur. Zihin çok sesli, kalp ise daha fazla sessizlik istiyor. Ve bazen en doğru cevaplar sessizliğin içinden gelir. Gökyüzü büyük değişimlere hazırlanıyor ve siz de bu değişimin bir parçasısınız. Şimdi karar anı. Kime kulak vereceksiniz? Dış dünyanın gürültüsüne mi yoksa içinizdeki derin sese mi? Zihninizde kıvılcımlar çakıyor yükselen koçlar. Merkür, Jüpiter zihninizi sorgulamalarla, fikir patlamalarıyla meşgul ediyor.
konuşmalar, kararlar, kısa yolculuklar, tüm bunlar bir finalin eşiğinde gibi. Ama gökyüzü sadece sizi konuşturmuyor. Satürn'ün Koç burcuna girişiyle birlikte içten içe bir sorumluluk duygusu yüklüyor. Sanki biri omuzuna dokunup artık büyüme zamanı diyor. Uranüs maddi güvenliğinizi sarsabilecek sürprizlerle kapıda. Ve Plüton sosyal çevrenizdeki güç dengelerini test ediyor. Kiminle yürüyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Zaman bunu ayıklama zamanı. İç sesinizi bastırmayın. Çünkü bu gökyüzü kararı dışarıda değil, içinizde verdiriyor. Güvende misiniz yükselen boğalar? Yoksa sadece alıştığınız yapılar içinde mi yaşıyorsunuz? Uranüs burcunuzun son derecesinde ve bu bir vedadan çok bir uyanış. Artık kendinizi eski kalıpların içinde tutamazsınız. Sizi siz yapan şeylerin yeniden tanımlanma zamanı geldi. Merkür ve Jüpiter'in kavuşumuyla birlikte parayla, değerle sahip olduklarınıza ilgili önemli bir karar gündeme geliyor. Ama bu kararın ardında sadece maddi değil, manevi bir sorgulamada yatıyor. Satürn ve Neptün sosyal çevrenizde gözden geçirmenizi istiyor. Kim gerçek, kim hayal, kim sizi yükseltiyor, kim aşağıya çekiyor. Ve Plüton kariyer hayatınızda güçle teması kaçınılmaz kılıyor. Bir kapı kapanıyor olabilir ama bir diğeri sizi daha büyük bir sorumluluğa çağırıyor. Gökyüzü sizinle konuşuyor yükselen ikizler ve bu kez konuşan siz değil evrenin kendisi. Merkür ve Jüpiter burcunuzda kavuşuyor ama bu kavuşum sıradan değil, Zodyan 29 derecesinde yani bir eşikte kendinizi yeniden tanımlamanız, hayat yönünüzü sorgulamanız için güçlü bir çağrı bu. Ancak Satürn kare açıyla bastırıyor. Kariyeriniz, toplumdaki yeriniz sizden ciddiyet, kararlılık, sorumluluk istiyor. Neptün'ün sisleri altında gerçek hedeflerinizi görmek kolay olmayabilir ama bu karmaşanın içinden geçmeniz gerekiyor. Uranüs 12. evinizde görünmeyenleri, bastırdıklarınızı, gizli korkularınızı yüzeye çıkarıyor. Rüyalarınıza, sezgilerinize dikkat edin, evrenin size anlatacakları var. Ve Plüton zihinsel kalıplarınızı kırıyor. İnançlar, bilgiler, öğretiler artık hiçbir şey sorgulanmadan kalmayacak. Bugün gökyüzü fısıldıyor yükselen yengeçler. Ama bu fısıltılar dış dünyadan değil iç dünyanızdan geliyor. Merkür ve Jüpiter 12. evinizde kavuşuyor. Zihninizin görünmeyen odalarında dolaşan düşünceler şimdi daha yüksek bir bilince ulaşmak istiyor. Rüyalarınız, sezgileriniz, hatta sessizlik bile size mesajlar taşıyabilir. Satürn ve Neptün uzakları işaret ediyor, hayat görüşünüz değişiyor, inançlarınızla gerçekleriniz arasındaki çizgi yeniden çiziliyor, yeni bir yön, yeni bir amaç belirleme zamanı. Uranüs dostluk evinizde, sosyal çevrenizde ani değişiklikler olabilir, kiminle yürüdüğünüze dikkat edin, bazı bağlar kopabilir, bazıları ise sizi bambaşka yollara sürükleyebilir. Ve Plüton, derinlerdeki duygusal bağlarınıza dokunuyor. Ortak kaynaklar, miraslar, güç ilişkileri, gizli kalan ne varsa şimdi yüzeye çıkmak istiyor. Geçmişin zincirlerinden kurtulma vakti ama onları önce tanımalısınız. Gökyüzü sizi sahneye çağırmıyor bu kez yükselen aslanlar. Bu sefer ışıklar diğer insanlara tutuluyor ama siz perde arkasındaki gücü fark etmek üzeresiniz. Merkür ve Jüpiter dostluklar, hedefler ve topluluklarla ilgili alanınızda kavuşuyor. Fakat bu son kavuşum. Bazı ilişkiler tamamlanıyor, bazı yollar ayrılıyor. Sizi geleceğe taşıyacak gerçek bağları seçme zamanı. Satürn ve Neptün krizi bir alanda bekliyor. Ortak kaynaklar, borçlar, duygusal yatırımlar. Belirsizlikle mücadele ederken ayakta kalmayı öğreniyorsunuz. Ve Uranüs kariyer alanınızda ani yön değişimleri, beklenmedik fırsatlar,
ama her fırsat altın olmayabilir. Sezgilerinize güvenin. Plüton karşıt burcunuzda, ikili ilişkilerde güç savaşlarına dikkat edin. Gerçek yakınlık mı arıyorsunuz yoksa kontrol mü? Zaman sizi içsel liderliğe çağırıyor. Sahneye değil, hakikate yürümek için. Gökyüzü sizi zirveye bakmaya zorluyor yükselen Başaklar. Ama bu zirveye çıkarken yanınıza ne alacağınız ve neyi geride bırakacağınız artık çok daha önemli. Merkür ve Jüpiter kariyer alanınızda kavuşuyor. Bir karar, bir sonuç, belki de bir bitiş kapıda. Bu kavuşum sizin toplumdaki yerinizi, yönünüzü sorgulatabilir. Ama unutmayın, bitiş gibi görünen şeyler bazen sadece başka bir sahnenin açılışıdır. Satürn ve Neptün ilişkiler alanınızı sisli bir gökyüzüne çeviriyor. Gerçekten kiminle yürüyorsunuz? Güven, sadakat, teslimiyet, tüm bu temalar bir sınavdan geçiyor. Uranüs hayata bakışınızı sarsıyor. İnançlar, idealler, uzak yollar, beklenmedik değişimlerle yön değiştirmeniz mümkün. Ve Plüton çalışma ortamınızda perde arkasındaki güç oyunlarını gösteriyor. Sağlığınıza, bedeninize, rutininize dikkat edin. Her şeyin merkezinde siz varsınız ve sizin neye izin verdiğiniz. Ufka doğru bakıyorsunuz yükselen teraziler ama bu sefer manzara tanıdık değil. Yeni yollar, yeni inançlar ve bilinmeyene duyulan bir merak var kalbinizde. Merkür ve Jüpiter 9. evinize kavuşuyor. Eğitim, yolculuklar, hayat felsefesi, sanki içinizde bir şey bu dünyadan fazlasını arzuluyor. Ama bu arayışın sınavı da büyük. Satürn ve Neptün sizi gündelik sorumluluklara çekerken hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Uranüs derin bağlarınıza dokunuyor. Miraslar, borçlar, duygusal yatırımlar, hiç beklenmedik olaylar, hiç beklemediğiniz anlarda kapınızı çalabilir. Ve Plüton kalbinizin en gizli köşesinde harekete geçmiş olabilir. Tutkular, arzular, yaratma gücü ama aynı zamanda kaybetme korkusu. Bu gökyüzü size diyor ki gerçek özgürlük bilgiyle değil, içsel dönüşümle başlar. Derinlerde bir kapı açılıyor yükselen akrepler ve siz o kapının ardındakini zaten uzun süredir hissediyordunuz. Merkür ve Jüpiter 8. evinizde kavuşuyor. Bu zihinsel uyanış değil yalnızca, aynı zamanda ruhsal bir çözülme. Borçlar, bağlar, kayıplar, dönüşümler, gizli kalmış her şey görünür olmaya başlıyor. Satürn ve Neptün aşk hayatınızda kalbinizin sınavı bu kez hayallerin değil gerçeklerin içinde. Sevgi, yaratıcılık ve güven hangisi gerçekten sizin içinizde? Uranüs ilişkiler evinizde ani kopuşlar, beklenmedik karşılaşmalar. Biten bir şey varsa bilin ki yerine gelen daha özgür olmalı. Ve Plüton aile köklerinizi sarsıyor. Ev, aidiyet, geçmiş bu temalar sizi içsel bir yüzleşmeye götürüyor. Gökyüzü size diyor ki her şeyin sonu kendi içinde bir yeniden doğuştur ve siz küllerinizden yeniden doğmayı en iyi bilenlersiniz. Bir karşılaşma anı bu yükselen yaylar ama dış dünyayla değil aynadaki yansımanızla. Merkür ve Jüpiter tam karşıt burcunuzda kavuşuyor. Bu güçlü etki ilişkilerde bir karar anı getiriyor. Bir söz, bir itiraf, belki bir ayrılık ya da bağlanma. Her ne olacaksa sizi kendi merkezinize daha çok yaklaştıracak. Satürn ve Neptün ev ve aile alanınızı sisli bir yolculuğa çıkarıyor. Köklendiğiniz yer, belki de en çok sorguladığınız şey oluyor şimdi. Geçmişle gelecek arasında sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Uranüs günlük yaşamınızda sürpriz değişimlere neden olabilir. Alışkanlıklar, sağlık, çalışma düzeni, her şey ani bir şekilde yeniden yapılanabilir. Ve Plüton zihninizi dönüştürüyor. İletişim, öğrenme, yakın çevre, kelimeler artık daha derin, daha etkileyici ve daha güçlü. Gökyüzü size fısıldıyor. Gerçek yolculuk uzaklara gitmekle değil, kendinize dürüstçe bakmakla başlar.
Zamanla şekillendiniz yükselen oğlaklar. Ama şimdi gökyüzü alıştığınız yapının dışında bir şeyler fısıldıyor size. Merkür ve Jüpiter 6. evinizde kavuşuyor. Günlük yaşamınızda bir farkındalık anı bu. Çalışma temponuz, sağlığınız, bedeniniz, her şey sorgulanıyor. Verimlilik mi, huzur mu? Ruhunuz hangisini seçiyor? Satürn ve Neptün iletişim alanınızda, zihniniz sisli, kelimeler yuvarlak, gerçek düşüncelerinizle kurduğunuz diyaloglar arasında ince bir perde olabilir. Ama bu perde arasında bir hakikat barındırıyor. Uranüs kalbinizdeki titreşimleri değiştiriyor. Aşkta, yaratıcılıkta, tutkuda, beklenmedik kıvılcımlar, yeni başlangıçlar mümkün ama kontrol edilemez. Ve Plüton parayla, değerle, güvenle ilgili fikirlerinizi kökten dönüştürüyor. Sahip olduklarınız mı değerli yoksa vazgeçebildikleriniz mi? Gökyüzü size diyor ki bazen gerçek gücünüz en sessiz olduğunuz yerde ortaya çıkar. Gökyüzü oyunbaz ama ciddi ve sahne şimdi sizi çağırıyor yükselen kovalar. Merkür ve Jüpiter 5. evinizde kavuşuyor. Kalbinizden geçenlerle zihninizden geçenler çarpışabilir. Aşk, yaratıcılık, sahne, ne istiyorsunuz gerçekten? Bir şeyin peşinden koşmak mı? Yoksa sadece parlamak mı? Satürn ve Neptün maddi alanda fısıldaşıyor. Geliriniz, değer yargılarınız, güven duygunuz, her şey netlik kazanmak yerine bir hayalin içinde çözülüyor gibi. Belirsizlik büyüyor ama fırsatlar da orada. Uranüs, ev ve aile köşenizi sarsıyor. Yer değiştirmeler, köklerden kopuşlar sizi olduğunuz yerden başka bir yuva tanımına taşıyabilir. Ve Plüton sizin burcunuzda derin bir yeniden doğuş sürecindesiniz. Kontrol etmeye çalıştığınız şeyler artık sizinle savaşmıyor. Çünkü artık siz o savaşın ötesindesiniz. Gökyüzü diyor ki asıl devrim önce kendi iç sesini duymaya cesaret edenle başlar. Sessizlik bazen en güçlü kehanettir yükselen balık ve 8 Haziran'ın gökyüzü sana sessiz ama derin bir dönüşüm sunuyor. Merkür ve Jüpiter 4. evinde kavuşuyor. Ev, aile, yuva. Bir tamamlanma, bir yüzleşme, belki de bir karar. Köklerinden gelen bir bilgi seni içsel olarak yeniden şekillendiriyor. Ama bu kavuşum huzurla birlikte hesaplaşma da getiriyor. Satürn ve Neptün senin burcunda, gerçek ile hayal arasındaki o ince çizgide yürüyorsun. Kim olduğunuzu yeniden tanımlarken bir yandan da kendi kendinizi çözüyorsunuz. Uranüs zihninizde bir fırtına başlatıyor. Beklenmedik haberler, ani kararlar, yön değiştiren konuşmalar, hiçbir düşünce sabit kalmıyor, her kelime başka bir kapıyı aralıyor. Ve Plüton bilinçaltının en karanlık odasında rüyalar, sezgiler, geçmişin izleri, gizli kalmış her şey bir şekilde yüzeye çıkmak istiyor ve gökyüzü size görmediğini sandığın her şey aslında içindeydi ve şimdi o içsel harita seni yeniden uyandırmak üzere diyor.